Hangisi daha önemli? Yaşamak mı, düşünmek mi? Yaşayan bir varlık mı yoksa düşünen bir varlık mı olmak istiyorsun? Şu anda zamanın %90'ında sadece hayatı düşünüyor fakat yaşamıyorsun. Düşündüğünüz şeyin hiçbir önemi yoktur. Çünkü düşüncelerinizin gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu düşünce süreciniz yaşam sürecine kıyasla çok küçük bir olaydır. Şu anda yaşamak senin için düşünmekten daha önemli. Ama düşüncenizi biraz da olsa ayaklar altına alırsam bunun için ölmeye hazırsınız. Çünkü insanlar fikirleri için ölürler, düşünceleri için ölürler, inandıkları şey için ölürler. İnsanlar yaşamanın ne kadar büyük olduğunun farkına varamadılar. Çünkü düşünce yaşam sürecinden çok daha önemli hale geldi. Yaşam hayatta kalma etkinliğinde kısıtlandığı için düşünce yaşamdan daha büyük görünür. Oysaki düşünce yaşam sürecine kıyasla sadece küçük bir olaydır. Mantığınızı hayatınıza çok fazla uygularsanız tüm yaşam sizden sıkılır. Zihnin mantıksal yönü yalnızca yaşamın maddi gerçekleriyle başa çıkmak için yararlıdır. Hayat hakkında %100 mantıkla düşünürsek yaşamak için bir neden kalmaz. Ama yaşam deneyiminizin güzel bir anına bakarsanız aniden her şey kıvılcımlanır ve yaşamak istersiniz. Hayatınızın mantıksal yönüyle yaşamınızın deneyimsel boyutu birbirine taban tabana zıttır. Hayata mantıksal değil de deneyimsel olarak bakarsanız yaşamak için her türlü neden vardır. Küçük ve büyük fikirleriniz, aydınlık ve karanlık fikirleriniz, iyi ve kötü fikirleriniz hepsi ne ile özdeşleştiğinize bağlıdır. Bu insan bedeniyle özdeşleştiğin için size dinozor büyük, karınca küçük gelecektir. Deneyimlediğiniz her şey yalnızca karşılaştırmalıdır ve size olduğu gibi bir gerçeklik algısı vermez. Modern sinir bilimleri neye bakıyor olursanız olun onun asla olduğu gibi görmeyeceğinizi söylüyor. Gözünüz sadece bilgiyi kavrar ve bu bilgiyi 12 farklı açıdan sınıflandırır. Bu 12 farklı yön beyninizin 12 farklı bölümüne gider ve burada hepsi asimile olur ve beyniniz bir görüntü oluşturur ve size dünyanın göründüğü gibi olmadığını düşündüğünüzü söyler. Akıl dediğiniz ile yaratıcı dediğiniz şey birbirinden farklı değildir. Yaratıcı sadece saf zekadır. Mantığın ötesindeki zeka yaratıcıdır veya sizin Tanrı olarak adlandırdığınız şeydir. Sadece aklınızın sınırları ve çerçevesi içinde hareket ederseniz Yaradan dediğimiz şeyi asla bilemezsiniz. İnsanoğlu diğer canlılardan çok daha fazla acı çeker. Çünkü bizler isteğe bağlı bir zekaya sahibiz. Bir insanın ızdırabının çoğu zihinseldir ve zihinsel ızdırap kendi kendine yaratılır. İnsan kendisi ve başkaları için ızdırap yaratmada yeteneklidir. Çünkü insan şu anda istediği gibi olmayı seçebilir. Kendini neşelendirebilir veya mutsuz edebilir. Zihniniz katı bir hal değil, bir sıvıdır. Herhangi bir şekle sokmayı sağlayabilirsiniz. Herhangi bir anda herhangi bir şey olma yeteneğine sahipsiniz. Bir hayvanın tüm bu sorunları yoktur. Bir kaplan doğduğunda oturup endişelenmez. Nasıl iyi bir kaplan olurum, hangi tanrıya ibadet etmeliyim şeklindeki hiçbir problemi yoktur. Ama sen bir insan olarak doğdun. İyi bir insan olmak için ne kadar çok şey yapmanız gerektiğine bakın. Ve tüm bunları yaptıktan sonra bile hala nereye ait olduğunuzu bilmiyorsunuz. Sadece bir başkasıyla kıyaslayarak ben daha iyi bir adamım diyebilirsin. Ama kendi başına nerede durduğunu bilmiyorsun. Hayatınız sabit değil.
Bu doğanın ne olmak istediğinizi seçmek için size verdiği özgürlüktür. Bir insan için tüm acılara ve mücadelelere neden olan işte bu özgürlüktür. Her insan aynı olasılık ile doğar. Ancak hepsi kendilerine aynı fırsatlar verilse bile kendilerini aynı şeylere dönüştürmezler. Kendinize istediğinizi yapabilirsiniz. Hayatınızı cennete ya da cehenneme çevirebilirsiniz. Seçim sizin. Her şeyin mükemmel olduğunu sanıyorsun. Ama arkanı dönüp baktığında endişelerin ve korkuların kuyruğun gibi tam arkanda durduğunu görürsün. İnsanlar zihnin bu işkencesine dayanamadıkları için toplumda zihnin altına inmek için birçok yol tasarlamışlardır. Aşırı yeme, alkol, fiziksel zevklere aşırı düşkünlük, bunlar aklın işkencesinden kurtulma yollarıdır. İnsanlar bunları kullanıyor çünkü bir an için zihnin bu işkencesini unutabiliyorlar. Zihnin altında olan bu varlık şu anda zihne evrimleşmiştir. Bedenim dediğiniz şey bir besin birikimidir. Aynı şekilde aklım dediğiniz şey de bir izlenimler birikimidir. Biriktirdiğin her şey senin olabilir ama asla sen olamazsın. Biriktirmiş olmanız onu başka bir yerden topladığınız anlamına gelir. İnsanların yaşadığı her türlü sefalet zihinlerinde üretilir. Zihinsel işkenceye dayanamayan insanlar bir şekilde bu zihnin karmaşasıyla başa çıkmak için bu gezegende çeşitli sapmalar icat ettiler. Zihnin bir karmaşa olarak değil, mucizevi bir şekilde koordine edilmiş bir aktivite olarak deneyimlememiz gerekiyorsa en önemli ve can alıcı şey aklınızın hiçbir şeyle özdeşleştirilmemesidir. Çünkü akıl her şeyi sürekli kesen bir neşter gibidir. Yalnızca kimliksizleştiğinizde durabilir. Zihninin kontrol edilmesine gerek yok. Zihninin özgürleşmesi gerekiyor. Çünkü akıl bir engel değildir. Muazzam bir olasılıktır. En büyük sorunlardan biri ahlakın daha çocukluktan itibaren neyin doğru, neyin yanlış olduğunun zihnine empoze edilmesidir. İnsanlar size neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğretti. Ama iyi ve kötü çok güçlü kimlik noktalarıdır. Doğal olarak iyi olduğunu düşündüğünüz her şeyle özdeşleşirsiniz ve doğal olarak kötü olarak düşündüğünüz her şeyden itilirsiniz. Bir şeyden tiksinme ve başka bir şeye karşı çekim duyma özdeşleşmenin temelidir. Neye karşı olursanız olun, o şey zihninize hükmeder. Bir şeyle özdeşleştiğinizde algınız bozulur. Doğduğunuz günden itibaren anne babanız onlara ait olduğunuzun kültürünü aktarır. Topluluğunuza, inancınıza ve dininize bağlılığınızı arttırmak için diğer insanlar da bu amacı devam ettirir. Bir düşünce sadece bir düşüncedir. Ne saf ne de kirli. Sadece onunla özdeşleştiğiniz için gerçeğe benzer. Sahip olduğunuz her düşünce yalnızca daha önce topladığınız bilgilerden, maruz kaldığınız etkilerden ve kendi içinizde topladığınız verilerden meydana gelir. Benim zihnim olarak adlandırdığınız şey aslında sizin zihniniz değildir. Zihniniz sadece toplumun çöp kutusudur. Yolunuza çıkan herkes kafanıza bir şeyler atar ve gider. Ne alacağınızı ve ne almayacağınız konusunda bir seçeneğiniz yoktur. Hayatınızdaki en güzel anlar hiçbir şey düşünmediğiniz anlardır. Mutluluk anları, sevinç anları, esrime anları, mutlak huzur anları dediğin şeyler, bunlar hiçbir şey düşünmediğin, sadece yaşadığın anlardır. Zihin sizi içindeki cehennemin derinliklerine taşıyabilen ama aynı zamanda büyük zirvelere çıkarabilen bir sirktir. Teşekkürler.